Merhabalar, Excel eğitim serimizin 12. videosundayız ve bu videoda Clipboard dediğimiz giriş sekmesindeki şu panoyu incelemeye başlayacağız arkadaşlar. Bu panoda neler var aslında? Kes, kopyala, yapıştır ve biçim boyayıcısı işlemleriyle ilgili butonlar var. Aslında biz kes, kopyala ve yapıştır ya da bununla alakalı bir video çektik, kısa yolların olduğu ve normalde nasıl yapabileceğimizi görmüştük. Yani normalde biz bir veriyi ne yapıyorduk arkadaşlar? Herhangi bir veriyi seçip CTRL-C deyip kopyalayabiliyorduk. Aynı şekilde buraya basıp da ben bu veriyi kopyalayabilirim. Ya da ne yapabilirdik? Sağ tıklayıp copy diyebilirdik. Kesmek için de aynı şey geçerli. Ben bu veriyi seçip yine eğer şuradaki makasa tıklarsam bunu kesmiş olurum. Bir yanına geliyorum bakın. Burada yapıştır diyor. Yapıştıra basarsam yapıştırmış olurum. Aynı şekilde arkadaşlar kopyalama için de kesme için de sağ tıklayıp tüm bu kes, kopyala, yapıştır işlemlerini yapabilirdim arkadaşlar. Ama bakın yapıştırmanın yanında bir arkadaşlar kulakçık var ve bize belli başlı yapıştırma seçenekleri sunacak arkadaşlar. Ben bunun için tabii ki bu yapıştırma seçeneklerini net bir şekilde anlayabilmemiz için veriyi biçimlendirdim ve farklı verilerin olduğu bir veri elde etmek istedim. Ne var? Metinlerimiz var. İşte accounting ya da para birimi dediğimiz veri çeşitlerimiz var. Tarihimiz var ve burada iki tane veriyi topladığımız bir formülümüz var arkadaşlar ve boşluk da var. Dediğim gibi arka plan, kenarlık, işte yazı tipi değişimi gibi belli başlı biçimlerini de değiştirdim. Aslında yani şu kesme ve kopyalama işleminden ziyade yapıştırma ile alakalı ayrıntıları anlatmak istiyorum ben. Dolayısıyla hızlıca şu kulakçığa basıp inceleyelim istiyorum. Tabii öncelikle ben bunu CTRL-C ile şu veriyi seçiyorum. Kopyalıyorum yapıştırmak üzere ve şu yapıştırın yanındaki kulakçığa tıklıyorum arkadaşlar. Bakın öncelikle normalde direkt sadece paste yani direkt yapıştır diyor. Yani benim CTRL-C yani CTRL-C deyip yan tarafı bu veriyi CTRL-V ile yapıştırmamla aynı şey aslında bu. Ama bir altında farklı seçenekler var. Onları incelemek istiyorum. Bakın yine geliyorum bu veriye. CTRL-C diyorum. Yine bu paste'in yapıştırın yanındaki kulakçığa tıklıyorum arkadaşlar. Diyor ki formül. Yani formülleri yapıştır anlamına geliyor. Bakın tıklıyorum. Yapıştıracağım yere geliyorum tabii ki önce. Kulakçığa tıklıyorum. Formulas diyorum. Bakın ben de burada ne yaptı arkadaşlar? Biçimleri, yazı tipini değiştirdiğim hiçbir şey almadı. Ama sadece bakın buradaki toplama işlemi olan formülü aldı arkadaşlar. Bu yapıştırma bu işe yarıyor. Bakın yine aynı şekilde deneyelim. CTRL-C diyorum ve şuraya yapıştırmak istiyorum bir sonraki seçeneği. Tıklıyorum kulakçığa. Burada diyor ki hem formülleri al hem de number formatting yani sayı formatlarını da al diyor. Tıklıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Biçimlendirmeyi almadı bakın. Kenarlıkları, arka plan rengini vesaire almadı. Sadece benim normalde belirlediğim bakın buraya currency diye belirlemiştim. Burada da aynı şekilde. Buraya yani hangi veri tipini ben buraya belirlediysem o veri tiplerini de aldı arkadaşlar. Aynı şekilde yine kopyalıyorum. Bir yana geliyorum. Sırasıyla deneyelim ve görelim istiyorum. Bakın aşağıya geliyorum. Keep source formatting yani formatı tut diyor arkadaşlar. Tıklıyorum. Ne yaptı bu sefer? Evet her şeyi aynı yaptı. Ama arka plan bilmem ne yaptığım format veri formatı ile ilgili işlemleri de aldı. Formülü de aldı arkadaşlar. Hemen yine CTRL-C diyorum. Kopyalıyorum. Bir yanına yapıştırmak istiyorum. Kulakçığa tıklıyorum. No borders diyor arkadaşlar. Ne diyor yani? Kenarlık olmasın diyor. Yapıştıracağım ama diyor her şey aynı olacak. Kenarlık olmayacak diyor. Bakın arkadaşlar arka planı ve benim değiştirdiğim yazı tipini aynı şekilde aldığı, veri formatlarını aldığı, formülü aldı ama kenarlığı almadı arkadaşlar. Bakın yine geliyorum. CTRL-C diyorum. Bir yana tıklıyorum. Bu sefer diyor ki keep source column width yani sütun uzunluğunu, büyüklüğünü tut diyor. Bakın yapıştırıyorum. Hemen H sütunu yapıştırdım. H sütunu genişledim. Farkındaysanız bir öncekilerde küçüktü. Ben böyle buraya basıp genişlettim, düzelttim. Ama bunda bu B sütununun sütun genişliği ne kadarsa bu H sütununa da yapıştırırken o genişliğe ayarlayarak yapıştırdı arkadaşlar. Hemen geliyorum CTRL-C diyorum bir yana. Yine bu paste'e basıyorum arkadaşlar. Diyor ki transpoze. Yani transpoze ne demek? Devrik demek. Devrik yapıştırıyor. Yani bu yukarıdan aşağı doğru gidiyor ya veri. Ne yapacak? Soldan sağa doğru götürecek. Bakın transpoze diyorum. Tabii sütun genişliğini burada değiştirmedi. Şöyle düzelteyim. Ne yaptı arkadaşlar? Veri formatlarını, formülleri, arka planı, yazı tiplerini her şeyi aldı. Her şeyi aynı şekilde aldı. Sadece verinin yukarıdan aşağı değil de soldan sağa
gitmesini sağladı. Yani verinin transpoz etti, devirdi diyebiliriz aslında. Arkadaşlar yine aynı işlemleri yapıyorum. Bakın kopyalıyorum burayı. Ctrl+C diyorum. Bir aşağı geçelim. Paste'in yanına tıklıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Paste values diyor. Yani ne diyor? Sadece değerleri yapıştır diyor. Value değer demek arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Sadece değerleri yapıştırdı. Ne formüller geldi, ne veri tipleri geldi, ne başka bir şey geldi. Sadece değerleri yapıştırdı arkadaşlar. Yine kopyalıyorum. Bakın bir yanına geliyorum. Tıklıyorum. Diyor ki değerler ve sayı formatlarını yapıştır diyor bu sefer. Tıklıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Aslında şuradakiyle aynı şeyi yaptı diyebiliriz bir yandan. Ama benim aldığım, bakın burada ne yapmıştı? Formülü almıştı. Burada formülü almadı. Yani veri formatlarını aldı. İşte tarih formatını aldı. Para birimi formatını aldı. Muhasebe formatını, sayı tipi formatını aldı. Ama formülü almadı. Burada bir toplama işlemi vardı biliyorsunuz. Seçiyorum yine arkadaşlar. Geliyorum bir yanındakine. Bunun altına tıklıyorum. Bu sefer diyor ki hem değerleri al diyor, hem de sort formatting, yani formatı da al diyor. Yapıştırıyorum bakın. Şöyle genişleteyim yine. Bakın aynı şekilde aldı ama yine formatları aldı. Yani biçimlendirme, arka plan, kenarlık, yazı tipi, bunları aldı. Sayı formatlarını da aldı ama yine formülleri, yani şuradaki toplama işlemini almadı arkadaşlar. Yine geliyorum. Ctrl+C diyorum. Tıklıyorum yapıştıracağım yere. Bir aşağıda da diyor ki bakın belli başlı şeyler var. İlk başta diyor ki formatting, sadece formatı yapıştır diyor. Değerleri yapıştırma diyor. Tıklıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Bana formatı yapıştırdı. Ben buraya bir sayı yazarsam ne olacak arkadaşlar? Aynı bundaki sayı tipi ben ne belirlediysem onu da almış oldu aslında. Buraya tarih yazmam gerekiyor bakın. Zaten buraya tıkladığımda şurada biliyorsunuz veri tipinin neyse onu görebiliyorduk. Yine tarih oluyor. Yani veri hariç her şeyi almış oldu arkadaşlar. Yine geliyorum buraya. Ctrl+C diyorum. Yapıştıracağım yere tıklıyorum arkadaşlar. Basıyorum. Link olarak yapıştır diyor. Bu aslında arkadaşlar şu demek. Eşittir. Bu hücrede ne varsa o. Yani bakın normalde veri aynı. Biçimlendirmeyi, evet, veri tiplerini almıyor. Ama diyor ki bakın içine tıklıyorum, eşittir B3 hücresi. Yani buradaki hücreyi formül olarak alıyor bize. Link dediği formül aslında. Bakın burada 0 çıkmış çünkü bu hücre boş. O yüzden 0 olarak kalıyor. Ne veri varsa ne değer varsa o şekilde alıyor. Bakın tarih burada farkındaysanız sayı şeklinde çıkmış. Bunu çünkü text olarak yapıştırmış. Hemen short date diyorum, bakın düzeliyor zaten. Hemen yine arkadaşlar kopyalıyorum. Geliyorum bir yana. Tıklıyorum buraya. Diyor ki paste a picture, yani resim olarak yapıştır diyor. Tıklıyorum. Bakın hiç aynı resim olarak yapıştırdı. Bir hücrede bir yerde değil bu veri. Ve arkadaşlar yine geliyorum. Ctrl+C diyorum. Aşağıya da aldım. Almayalım orayı. Ctrl+C diyorum. Buraya geliyorum. Yine paste tıklıyorum. Link to picture da aynı şekilde. Yine resim olarak yapıştıracak. Ve en altta arkadaşlar paste special, yani özel yapıştır diye bir seçenek var bakın. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Bu böyle bir pencere açılıyor. Aslında bu demin bu kulakçığa basıp tek tek yaptığımız seçenekleri tıklamadan bu özel yapıştırla direkt yapmak istediğim işlemi seçebilirim. Bunlar neler arkadaşlar? Ne diyor? All diyor, formules, values, formats, comments, validations. Yani hepsini yapıştır, formülleri yapıştır, değerleri yapıştır, formatı yapıştır ve daha sonra göreceğimiz ileride açıklamaları ve validasyonu yapıştır diyor arkadaşlar. Yani buradan tek tek seçerek biz aslında hani orada diyordu ya values yapıştır, sadece değerleri yapıştır. Buradan values seçip sadece değerleri de yapıştırabiliriz. Yani buradaki seçeneklerde var olmayan bir şey de istiyor olabiliriz. Ve bir yanda da diyor ki arkadaşlar all using source themes, tüm kaynak temalarını kullanarak yapıştır. Ya da all except borders, kenarlıklar hariç hepsini kullan, her şeyi yapıştır. Column width, yani sütun genişliklerini al. Nasıl şurada sütun genişliği aynı biz ayarlamadan geldi. Onunla aynı şey aslında ve deminki seçeneklere benzer şekilde işte formülleri ve sayı formatlarını al diyor şurada. Bir aşağıda değerleri ve sayı formatlarını al diyor. En aşağıda da işte eğer bir şuradan birleştirme yaptıysam, koşullu bir biçimlendirme yaptıysam ki ileride göreceğiz. Bu tüm formatları al diyor arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi isteğimize göre neyi yapıştırmak istiyorsak biz orada sadece biz veri yapıştırmak zorunda değiliz. Buradaki her şeyi yapıştırabiliriz arkadaşlar. İhtiyacımıza göre de dediğim gibi özellikle açıklama ve validasyonla ilgili bu kısımlara değiniyor olacağız ve örnekler yapıyor olacağız. Ve arkadaşlar bir altta diyor ki yapıştırırken 0 ile 4 işlem yapabileceğimiz seçenekler var.
Bakın hiçbir işlem seçili burada ama bir aşağıda add, subtract yani işte topla, çıkar, çarpma ve bölme işlemleri var. Atıyorum ben toplama seçiyorum arkadaşlar. Ne yapacak biliyor musunuz? Buradaki verileri sıfırla toplayıp yapıştıracak. Okey diyorum. Bakın buraya ne yaptım? Metin olanları toplayamayacağı için, yani Rize ve Trabzon'u toplayamayacağı için toplamadı. Bir aşağıda boşluk bıraktı. Zaten boşluk vardı. Bir buradaki verileri topladı arkadaşlar, farkındaysanız. Tekrar gelelim. Şu Past Spatial'a bir daha gelelim. Ve en aşağıda da Skip Blanks ve Transpose var. Transpose'yi zaten devrik dönüşüm diye şurada, yani şu kulakçığa bastığımızda da zaten çıkmıştı. Yan yapıştırıyor. Skip Blanks de arkadaşlar ne işe yarıyor? Aslında boşlukları veri olmayan bir alan varsa buradaki biçimlendirme dahil yok sayarak sadece kalan verileri ve formatları, yani formülleri direkt yapıştırıyor. Yani ne yapalım? Deneyelim arkadaşlar hemen. Bakın ne yaptı? Bana tüm formatları, verileri, formülleri, her şeyi aynı şekilde topladı, çıkardı ama boşluk olan kısımdaki her şeyi sildi. Yani buradaki formatı da sildi, biçimlendirmeyi de sildi. Yani veri varsa onunla ilgili her şeyi yapıştırdı anlamında aslında. Arkadaşlar aynı zamanda ben bu kısma, yani bu CTRL-C diyeyim, buraya geleyim. Yani yapıştırırken şu Past Spatial dediğim kısma nasıl gidebilirim? Yapıştıracağım hücrede sağ tıklayıp Past Spatial, bakın buraya gelirsem o kulakçığa bastığımdaki seçeneklerin hepsi burada da çıkıyor ve o Past Spatial özel yapıştır dediğimiz pencereye de buradan aynı zamanda ulaşabilirim arkadaşlar. Ve son olarak yapıştırma seçeneklerimiz bu kadardı. Son olarak da kes, kopyala ve yapıştırın dışında şurada fırça şeklinde bir buton var arkadaşlar. Bu ne demek? Bu biçim boyayıcısı butonu. Zaten üstünde de copy formatting diyor. Yani formatı kopyalama diyor. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Aslında bizim özel yapıştırda formatı kopyala dediğimizde aynı şey. Nasıl kullanıyoruz? Bakın buranın hepsine tıklıyorum. Biçim boyayıcısına basıyorum arkadaşlar. Ve sonra nereyi bunun biçimiyle aynı yapmak istiyorsam atıyorum buraya geliyorum. Yapıştırıyorum. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Hepsini aynı yaptı. Kenarlıkları bakın, her tıkladıkça şurada farkındaysanız yazı tipi de değişiyor. Veri tipi seçtiğim. Orada ne seçtiysem veri tipini de aynı buraya aldı. Mesela buraya geliyorum bakın. Sayı yazacağım pardon. Aynı bakın o veri tipini alıyor bana. Yani dediğim gibi format yapıştırla, özel yapıştırdaki format yapıştırla aynı işlevi görüyor arkadaşlar. Dolayısıyla benim bu kısımla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu özel yapıştır kısmı da çok değerli ve önemli. Dediğim gibi çok fazla kullanacağız. Bu biçim boyayıcısını bu arada arkadaşlar son bir dipnot da vermek istiyorum ki bu biçim boyayıcısını özellikle dediğim gibi küçük böyle alanlarda da tabii ki kullanabiliriz ama yani özel yapıştırdan farklı olarak var olmasının sebebi özellikle eğer bir sayfa, bir tane sayfanın bütün biçimini farklı bir sayfaya kopyalamak istiyorsak daha çok kullanılıyor arkadaşlar. Nasıl mesela? Ben bir sayfanın hepsini nasıl seçiyordum? Buradaki üçgene basıyordum ya da CTRL A'ya basıyordum değil mi? Üçgene basıyorum bak. Buradaki fırçaya basıyorum biçim boyayıcısını. Yeni bir sayfaya geliyorum. Gene hepsini seçme üçgenine tıklıyorum. Bakın ne kadar biçim varsa hepsini bana verdi. Bu ne işe yarayacak ileride? Eğer ben birkaç sayfayla çalışıyorsam ve bütün sayfaların biçimleri aynıysa, aynı olmasını istiyorsam, içindeki veriyi değiştiriyorsam, yani bir görsellik hazırladıysam tek tek gidip her seferinde aynı görselliği yapmayacağım anlamına geliyor bu arkadaşlar. Dolayısıyla bu kısımla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar diyebilirim. Sonraki videoda arkadaşlar artık şu kısma geleceğiz ve artık verilerle uğraşmaya başlayacağız diyebilirim. Dolayısıyla şimdilik teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyelim.